Bir kadın stüdyoya adım attığında ona söylenen tek bir cümle vardı. Kadın olduğu için işe alınmıştı. O cümleyi unutmadı ama farklı bir amaç için sakladı. Yıllar sonra bir sahnede o cümlenin cevabını verecekti. Ama önce prenseslerin neden hep kurtarılmayı beklediğini sorgulaması gerekiyordu. Kılıcını kendi eliyle kuşanan kadın, Brenda Chapman. Brenda Chapman, 1 Aralık 1962'de Illinois eyaletinin küçük bir kasabası olan Beeson'da doğdu. 5 kardeşin en küçüğüydü. Elinde kalemi tutabildiği andan itibaren çizim yapıyordu. Bu tutku hayatının geri kalanını şekillendirecekti. Lincoln College'da sanat eğitimine başladı. Ön lisans derecesini aldı. Sonra Kaliforniya'ya taşındı ve dönemin karakter animasyonu alanında uzmanlaşan tek okulu olan California Institute of the Arts'a kaydoldu. Yaz tatillerinde televizyon animasyonlarında çalışarak deneyim kazandı. 1987'de karakter animasyonu bölümünden mezun oldu. Mezuniyet sonrası Walt Disney Feature Animation'da bir hikaye stajyeri olarak işe başladı. Küçük Deniz Kızı filminin ekibindeydi. Ama işe alınma sürecinde ona söylenen bir cümle kariyerinin geri kalanını şekillendirecekti. Stüdyonun kadın çalışan sayısını artırma baskısı altında olduğu, bu yüzden işe alındığı söylenmişti. Brenda bu cümleyi unutmadı ama farklı bir şekilde kullandı. Kendini kanıtlamaya karar verdi. Kadın olduğu için değil, işini iyi yaptığı için orada olduğunu göstermek istiyordu. Disney'de kısa sürede yükseldi. Güzel ve Çirkin filminde gelecekte Disney'in önemli yönetmenlerinden biri olacak Roger Ellers'la birlikte filmin kilit sahnelerini şekillendiren hikaye ekibinde yer aldı. Sonra Aslan Kral filminde hikaye departmanının başına geçti. Bir animasyon filminde bu göreve gelen ilk kadındı. Orada kendisini rahatsız eden bir kalıp fark etti. Disney prensesleri hep kurtarılmayı bekliyordu. Bu karakterleri kimin yarattığına baktığında cevap netti. Hepsi erkekler tarafından tasarlanmıştı. Brenda bir gün kendi hikayesini yaratabileceği günü hayal etmeye başladı. 1994'te henüz yeni kurulmuş olan DreamWorks Animation'a katıldı. Burada Mısır Prensi filminde Steve Hickner ve Simon Wells'le birlikte yönetmen koltuğuna oturdu. 1998'de film vizyona girdiğinde Brenda tarihe geçti. Büyük bir Hollywood stüdyosunda bir animasyon filmini yöneten ilk kadın olmuştu. Ama bu ünvanı kendisi pek önemsemiyordu. Yıllar sonra bir röportajında şöyle diyecekti: "Bunun için bilinçli olarak çabalamadım. Ben sadece elimden geldiğince iyi hikayeler anlatmak istedim." DreamWorks'teki yıllarının ardından annelik izniyle stüdyodan ayrıldı. Kaliforniya Enstitüsü'nde tanıştığı, kendisi de bir animasyon yönetmeni olan Kevin Lima ile evliydi. 1999'da kızları Emma Rose dünyaya geldi. 2003'te eski meslektaşı Joe Rant'ın daveti üzerine Pixar'a katıldı. Arabalar filminde kısa bir süre çalıştıktan sonra kendi projesini geliştirmeye başladı. The Bear and the Bow adını verdiği bu proje zamanla Cesur'a dönüşecekti. Projenin merkezinde güçlü ve bağımsız bir prenses vardı. Ok atan, kurallara meydan okuyan, kurtarılmayı beklemeyen bir kız. İlham kaynağı uzakta değildi. Küçük kızı Emma ile olan ilişkisiydi. İkisi de inatçıydı. İkisi de güçlü fikirlere sahipti. Ve bu gerilim dolu ama sevgi dolu ilişki film boyunca anne-kız hikayesinin temelini oluşturdu. 2004'te Brenda, Pixar'ın ilk kadın yönetmeni olarak resmen açıklandı. Yıllardır hayalini kurduğu an gelmişti. Cesur üzerinde 6,5 yıl çalıştı. Hikaye, karakterler, dünya çoktan tasarlanmış ve inşa edilmişti. Ta ki yaratıcı anlaşmazlıklar yönetmen koltuğundan alınmasına yol açana kadar. Yerini Mark Andrews aldı. Onun devraldığı 1,5 yıl boyunca sadece birkaç hikaye değişikliği yapıldı. Zamanın büyük kısmı animasyonu bitirmeye ayrıldı. Brenda bu süre boyunca stüdyoda kalmaya devam etti. Film üzerindeki çalışmalarını sürdürdü. Bu kariyerinin en zorlu dönemlerinden biriydi. Film 2012'de vizyona girdiğinde Mark Andrews'la birlikte yönetmen unvanını taşıyordu. Ortak yönetmen unvanı ise Pixar'da bir yönetmen adayı statüsünü yansıtan bir unvan olarak Steve Purcell'a verilmişti. Ve sonra
24 Şubat 2013 geldi. 85. Akademi Ödülleri töreninde Cesur filmi en iyi animasyon filmi Oscar'ını kazandı. Brenda Chapman bu kategoride Oscar kazanan ilk kadın oldu. Aynı yıl BAFTA ve Altın Küre ödüllerini de aldı. Sahneye çıktığında yıllardır taşıdığı o cümleyi düşünmüş olabilir. Seni kadın olduğun için işe aldık. O gece cevap fazlasıyla netti. Oscar sonrası Brenda, Lucasfilm Animation'da danışman olarak çalıştı. Ardından DreamWorks'e geri döndü. Bugün kendi yapım şirketi üzerinden yeni projeler geliştiriyor, çoğunlukla kendi bağımsız çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman eşi Kevin Lima ile ortak projelerde de bir araya geliyor. Ayrıca bir sahne oyunu üzerinde çalışıyor ve kitaplar yazıyor. Brenda Chapman'ın hikayesi, bir kadının bir stüdyoya neden burada olduğunu kanıtlama çabasıyla başladı. Ama bitmedi. Çünkü o, milyonlarca kız çocuğuna prenseslerin de ok atabileceğini, kendi hikayelerini yazabileceğini gösterdi. Bu, tarihin sessiz bıraktığı ama unutulmayı reddeden kadınlardan birinin hikayesiydi. Peki ya diğerleri? Bir firavun vardı. Erkeklerin dünyasında 30 yıl hükümdarlık yaptı ve ölümünden sonra adını silmeye çalıştılar. Bir ressam vardı. Her tablosunu acıyla boyadı ama hiç yenik düşmedi. Bir hemşire vardı. Savaş meydanlarında geceleri fener taşıdı ve modern tıbbı kökten değiştirdi. Bir kız vardı. Karanlığın kurşununa rağmen susmadı. Hepsinin hikayesi burada. Lilitya'da her hafta yeni bir isim, yeni bir hikaye seni bekliyor. Abone ol, bildirimleri aç. Bir sonraki hikayeyi kaçırma. Tarihin en güçlü sesleri sessizliğe teslim olmadı. Sen de onları duymayı hak ediyorsun.